İnsan hayatı boyunca özgürlüğün peşinden koşar. Çocukken ailesinin kurallarından, gençken okulun ve toplumun baskılarından, yetişkin olduğunda ise ekonomik zorunluluklardan kurtulmak ister. Çoğu insan özgürlüğü dış engellerin ortadan kalkması olarak düşünür. Eğer kimse bize karışmıyorsa, istediğimiz yere gidebiliyor, istediğimiz gibi yaşayabiliyorsak özgür olduğumuzu varsayarız. Oysa Sartre için özgürlük bundan çok daha derin ve çok daha rahatsız edici bir şeydir. Ona göre insan yalnızca bazı durumlarda özgür değildir. İnsanın varoluşunun kendisi özgürlüktür. İnsan ne yaparsa yapsın, hangi koşullar altında yaşarsa yaşasın, seçim yapmaktan ve seçimin sorumluluğunu üstlenmekten kaçamaz. Sartre'ın düşüncesinin merkezinde yer alan varoluş özden önce gelir ifadesi ilk bakışta karmaşık görünür. Fakat aslında son derece basit bir soruya dayanır. İnsan nedir? Bir bıçağı düşünelim. Bir bıçak üretilmeden önce amacı bellidir. Kesmek için yapılır. Onun ne olduğu ve ne işe yaradığı daha ortaya çıkmadan belirlenmiştir. Yani özü, varlığından önce gelir. İnsan ise böyle değildir. İnsan dünyaya geldiğinde ona verilmiş kesin bir amaç, değişmez bir karakter ya da önceden yazılmış bir kader yoktur. Önce var olur, sonra yaptığı seçimlerle kendisini inşa eder. Kim olduğu, neye inanacağı, nasıl yaşayacağı ve nasıl bir insan olacağı doğuştan belirlenmiş değildir. Bunların hepsi zaman içinde verdiği kararların sonucunda ortaya çıkar. İşte Sartre'ın ünlü "İnsan özgür olmaya mahkumdur" sözü bu noktada anlam kazanır. Bu ifade ilk duyulduğunda bir çelişki gibi görünür. Özgürlük neden bir mahkumiyet olsun? Çünkü insanlar çoğu zaman özgürlüğü isterken onun getirdiği yükü istemezler. Seçim yapmak isterler ama seçimlerinin sonuçlarından sorumlu olmak istemezler. Oysa Sartre'a göre ikisi birbirinden ayrılamaz. İnsan özgür olduğu için sorumludur ve sorumlu olduğu için de kaygı duyar. Günlük hayatta insanlar sık sık kendi seçimlerini dış etkenlerle açıklamaya çalışırlar. Ailem böyle istedi, şartlar beni buna zorladı, karakterim zaten böyle gibi ifadeler bunun örnekleridir. Elbette ailelerin, toplumun veya geçmiş deneyimlerin insan üzerinde etkisi vardır. Sartre bunları inkar etmez. Ancak insanın bütün davranışlarını bunlarla açıklamayı da kabul etmez. Çünkü böyle yapıldığında kişi kendi özgürlüğünü görünmez hale getirir. İnsan her zaman bir tepki seçer. Koşulları belirleyemeyebilir, fakat o koşullar karşısında nasıl davranacağını belirlemek zorundadır. Sessiz kalmak da bir seçimdir. İtaat etmek de bir seçimdir. Karşı çıkmak da bir seçimdir. Seçim yapmamak bile aslında bir seçimdir. Sartre'ın kötü inanç adını verdiği kavram tam olarak burada ortaya çıkar. Kötü inanç, insanın kendi özgürlüğünden kaçmaya çalışmasıdır. Kişinin kendisini yalnızca oynadığı bir role indirgemesi, bunun en açık örneklerinden biridir. Sartre'ın ünlü örneğinde bir garson vardır. Garson, hareketlerini, konuşmasını ve davranışlarını o kadar abartılı biçimde mesleğine göre düzenler ki, sanki yalnızca bir meslekten ibaretmiş gibi görünür. Oysa Sartre'a göre bu doğru değildir. Çünkü o kişi sadece garson değildir. Garsonluk yapan özgür bir insandır. Mesleği onun bütün varlığını açıklayamaz. Ancak kişi bunu kabul ettiğinde özgürlüğünün ağırlığıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır. Bu nedenle rolünün arkasına saklanmayı tercih eder. Bugün de benzer durumlarla sık sık karşılaşılır. Bir insan ben değişemem dediğinde ya da benim kişiliğim böyle dediğinde çoğu zaman kendi özgürlüğünün sınırlarını kendisi çizmektedir. İnsanlar bazen başarısızlıklarını, korkularını veya yanlış kararlarını kaçınılmazmış gibi göstermeye çalışırlar. Böylece sorumluluk duygusundan kurtulabileceklerini düşünürler. Sartre ise bunun bir yanılsama olduğunu söyler. Çünkü insan özgürlüğünü inkar etse bile özgür olmaktan kurtulamaz. Bu özgürlüğün farkına varmak ise beraberinde derin bir kaygı getirir. Sartre'a göre insanın yaşadığı birçok varoluşsal huzursuzluğun temelinde bu gerçek yatar. Bir uçurumun kenarında durduğunu düşün. İlk anda korkunun nedeni düşme ihtimali gibi görünür. Fakat Sartre daha farklı bir noktaya dikkat çeker. Asıl korku, insanın kendisini aşağı atabilecek kadar özgür olduğunu fark etmesidir. Tehlikeli olan yalnızca uçurum değildir. Tehlikeli olan insanın sahip olduğu sınırsız seçim gücüdür.
İnsan hayatının her alanında bununla karşılaşır. Her karar başka bir ihtimali ortadan kaldırır ve insan seçtiği yolun sonuçlarını üstlenmek zorunda kalır. Bu nedenle Sartre'a göre özgürlük ile kaygı birbirinden ayrılmaz. Eğer insan tamamen belirlenmiş bir varlık olsaydı, kaygıya da ihtiyaç duymazdı. Bir makine yaptığı tercihler için vicdan azabı çekmez. Bir taş yanlış karar verme korkusu yaşamaz. Kaygı, insanın özgür olduğunun işaretidir. Çünkü yalnızca özgür bir varlık yanlış seçim yapabileceğini bilir. Bu durum ahlaki sorumluluk konusunda da önemli sonuçlar doğurur. Sartre'a göre insan yalnızca kendisi için karar vermez. Her seçim aynı zamanda insanın nasıl yaşanması gerektiğine dair bir yargı içerir. Bir kişi cesareti seçtiğinde cesaretin değerli olduğuna inanıyordur. Bir kişi dürüst davrandığında dürüstlüğün doğru bir yaşam biçimi olduğunu göstermektedir. Bu yüzden insanın kararları yalnızca bireysel tercihler değildir. Aynı zamanda insanlık adına verilmiş örneklerdir. Sartre'ın öğrencisine verdiği ünlü cevap, bu düşüncenin özünü ortaya koyar. Hasta annesine bakmak ile savaşa katılmak arasında kalan genç adam, hangi seçimin doğru olduğunu sorduğunda Sartre ona hazır bir ahlak kuralı sunmaz. Çünkü ona göre böyle durumlarda insanın arkasına saklanabileceği evrensel bir formül yoktur. Sonunda karar vermek zorunda olan kişi yine kendisidir. Hangi yolu seçerse seçsin, o seçimin sorumluluğu da ona ait olacaktır. Sartre'ın bütün felsefesi insanı rahatsız eden ama aynı zamanda güçlendiren bir gerçekle yüzleşmeye çağırır. Hayatın anlamı bize verilmiş değildir. Kim olduğumuz, neye dönüşeceğimiz ve nasıl yaşayacağımız önceden belirlenmemiştir. Bu durum korkutucu olabilir. Çünkü bütün sorumluluğu omuzlarımıza yükler. Fakat aynı zamanda umut vericidir. Çünkü insanı kendi hayatının yazarı haline getirir. Sartre'ın gözünde insanın büyüklüğü de, trajedisi de burada yatar. İnsan özgürdür ve bu özgürlükten kaçabileceği hiçbir yer yoktur.